Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsveç'te çok radikal bir karar alındı. Bundan sonra polis vatandaşın cep telefonuna el koyup kullanmış olduğu WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger gibi programları kontrol edebilecek. İsveç hükümeti büyük şehirlerdeki çete bağlantılı şiddet artışını sınırlamak amacıyla polise cep telefonlarından verilere erişmesi için daha fazla yetki vermeyi planladığını açıkladı. Önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde suç gündemin üst sıralarında yer alırken polisten alınan bilgilere göre bu yıl 25 kişi hayatını kaybederken 180 silahlı saldırı olayı yaşandı. Hükümet Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalardan yapılan konuşmalar da dahil olmak üzere polise mobil iletişim verilerine erişmek için daha fazla yetki vermek istediğini açıkladı. İsveç İçişleri Bakanı yapmış olduğu basın toplantısında toplumun suç şebekelerine yönelik saldırısı, daha fazla polis, daha sert cezalar ve polise çete suçlarıyla mücadelede daha fazla araç verilerek devam etmeli ve devam edecek dedi. Komisyon veri depolama yasasının en geç 2023 yılına kadar nasıl değiştirileceği konusunda hükümete rapor sunacak. Değerli izleyicilerimiz, devletler suç örgütleriyle, suçlularla mücadele etmek için şu anda teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Özellikle cep telefonlarındaki WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram gibi programların bazı suç örgütleri tarafından daha yoğun olarak kullanıldığını tespit eden polis bununla ilgili olarak hükümetten yetki istedi değerli izleyicilerimiz İsveç'te. İsveç hükümeti de suçlularla mücadele edebilmek için buna onay verdi. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yasa tasarısı meclise gelecek ve oylanacak. Değerli izleyicilerimiz, aslında bizler hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu telefonlar insanların aynı zamanda bir organı haline geldi. İkinci beyni oldu. Bana göre bu telefon insanların ikinci beyni. Çünkü düşündüklerimizi yazıyoruz. Gördüklerimizin fotoğrafını çekiyoruz. Videolarını yapıyoruz. Bunun yanı sıra insanlarla, kimlerle konuşuyorsak da çevremizde o insanlardan oluşuyor demektir. O nedenle istihbarat örgütleri bu cep telefonlarındaki programları, yazışmaları, fotoğrafları, videoları çok yakından takip ediyor. İsveç'teki bu konu değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde tekrardan gündeme gelecek ve şu olacak. Polis birinde ilgili bir şüphe varsa hemen cep telefonuna el koyacak ve cep telefonundaki verileri depolayacak, polisin kendi bilgisayarına aktaracak, orada yedekleyip sonra tek tek hepsini kontrol edecek. Nereye gitmiş? Lokasyon açık, cep telefonlarında görecekler. Kimlerle konuşmuş? Arayanlarda kayıtlı. WhatsApp'ı açacak, kimlerle ne yazışmış, hangi fotoğrafı, hangi videoyu göndermiş, bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz artık şunu söylememiz mümkün. Hiç kimsenin yeryüzünde cep telefonu kullanan hiç kimsenin bir mahremiyeti söz konusu değil. Artık bütün bilgilerimize birileri tarafından ulaşılıyor. İşte İsveç bunu legalleştiriyor, yasaya oturtuyor. Bundan sonra en ufak bir suç veya da suçlu ile ilgili bir şey olduğunda polis cep telefonunu ver diyecek, alacak, cep telefonundaki verileri depolayacak, inceleyecek. Bu aslında Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa içerisinde bütün devletlere de yol açan bir uygulama. Benzer uygulamalar başka devletler tarafından da gerçekleştirilecek. Mahkeme kararı olmadan değerli izleyicilerimiz bu İsveç'te oluyor. Mahkeme karar aldıysa zaten sizin cep telefonunuza el konulabiliyor. Bunda bir problem yok. Mahkeme kararı var. Ama çıkartılacak olan bu yasa mahkeme kararı olmadan polise böyle bir yetki veriyor. Polis isterse ver cep telefonunu diyebilecek. İşte bu yasa çok çok önemli bir yasa değerli izleyicilerimiz. İsveç'te suçla mücadelede devrim niteliği taşıyor bana göre. Değerli izleyicilerimiz, İsveç'te evlilik kurumu, aile kurumu kavramı maalesef her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Boşanmalar artıyor. Birlikte yaşamalar zaten olağan bir şekilde devam ederken evli olanların da çok ciddi anlamda büyük bir oranda boşandığı yönünde istatistikler açıklandı.
Son 3 yılda boşanma sayısı artarken giderek daha az insanın da evlendiği bilgisi verildi. İsveç radyosu Ekot'un haberine göre boşanmaların artması ve yeni evlilik oranlarının düşmesi özel bir boşanma endüstrisini de ortaya çıkardı. Bakalım neymiş? İsveç'te son yıllarda boşanma planlayıcısı olarak hizmet veren şirketlerin sayısı artarken aynı şekilde gelirleri de arttı. Boşanma olaylarına bakan Edinburgh adlı şirketin CEO'su yapmış olduğu açıklamada her geçen gün işlerimiz artıyor. Bize başvuranların çoğu problemsiz boşanma isteyen kişiler diyor. Evet, boşanma planlayıcısı diye bir iş dalı ben hayatımda ilk kez duydum. Gidiyorsun muhtemelen şöyle. İşte diyorsun ki ben boşanmak istiyorum. Tamam diyorlar. Müşteri geldi. Senin canın sıkkın olabilir. Sen hiç bu işlerle falan ilgilenme. Biz senin her şeyini planlarız. Peki neyi planlıyorlar? Şunu planlıyorlar. Ev mi var, araba mı var ya da ortak olan ne var? Biz bunların hepsini hallederiz. Avukat mı lazım sana? Sana avukat da tutarız. İşte bunun karşılığında 30.000 kron, atıyorum bu rakamları, şu kadar danışmanlık ücretini vereceksin ve biz senin sorunsuz bir şekilde boşanmanı sağlayacağız diyor. Ana çerçeve bu. Şimdi değerli izleyicilerimiz, toplumların en büyük sıkıntılarından bir tanesi aile kavramının maalesef olmaması. Özellikle Batı toplumlarında ailenin artık yok olmaya yüz tuttuğunu gözlemleyebiliyoruz. İskandinav ülkelerinde özellikle ciddi anlamda ailelerin kurulmadığını, birlikte yaşamaların daha çok arttığını gözlemleyebiliyoruz. İşte bu da yeni bir teknolojiyi, daha doğrusu yeni bir işi ortaya çıkarmış vaziyette. Çok enteresan geldi bana. O nedenle sizinle bu haberi paylaşmak istedim. Boşanma planlayıcısı. Yani bu da aslında evlilikleri sona ermesini kolaylaştıran bir kurum olarak görüyorum. Kolay boşanma. Bakın görüyor musunuz? Yani insanların birilerine ekmek kapısı haline gelmiş. Enteresan. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsveç'te akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı aydınlatılmayı bekliyor. 30 yaşlarında bir erkek İsveç'in batısındaki bir su yolunda derede ölü olarak bulundu. Bakalım haberin detayları neler? Edinilen bilgilere göre polis 30 yaşındaki adamın kaçırıldığından şüpheleniyor. Pazar günü öğle saatlerinde İsveç'in batısındaki bir doğa koruma alanındaki derede 30 yaşlarında bir cesede rastlandı. Bu adamın ölümünü çevreleyen koşullar belirsiz ve olay polis departmanı tarafından ciddi suçlar kapsamında soruşturuluyor. Bölge polisi ciddi suçlardan sorumlu grup yöneticisi konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Bunu geniş bir şekilde araştırıyoruz ve ölen kişinin ölümüne neyin sebep olabileceğine dair farklı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Olayı çevreleyen şu anda açıklayamayacağım koşullar var ve farklı alternatiflere bakmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Aynı gün ölen kişinin arabası suya yakın bir yerde park halinde bulundu. Edinilen bilgilere göre ölen kişinin kıyafetlerinin bir kısmı arabanın yakınında bulundu. Polis yetkilisi ailesinin oğullarından haber alamamasının ardından durumu polise bildirdiklerini ve polis tarafından hafta sonu büyük bir arama operasyonu başlatıldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre kayıp adamın arabasının bulunduğu gün cumartesi günü söz konusu bölgede bir trafik kazası meydana gelmişti. Bir kamyon şoförünün kazadan önce yolda yarı çıplak bir şekilde koşan bir adamı gördüğünü söylediği belirtildi. Acil servis ve polise ihbarda bulunuldu. Ekipler yarı çıplak adam artık kaza mahallinde değildi. Arama yaptılar, bulamadılar. Pazar günü polisin bir helikopter yardımıyla kayıp adamı aradığı belirtildi. Adamın arabasının park edildiği yerin yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde ve trafik kazasının meydana geldiği söylenen yerden birkaç kilometre uzakta adam bir su yolunda derede ölü bulundu. Polis yetkilisi
Ölü bulunan kişinin cesedi kayıp olduğu belirtilen kişiye işaret ediyor dedi. Polis nehirde ölü bulunan adamın cumartesi günü vurulduğu söylenen adamla aynı kişi olabileceğinden şüpheleniyor. Polis ayrıca adamın kayıp olduğu bildirilmeden önce kaçırılmış olabileceğinden de endişe ediyor. Kaynaklara göre polis olayı adam kaçırma olarak soruşturmaya devam ediyor ve bu detaylı bir şekilde araştırmaya devam edecek. Polis yetkilisi herhangi bir şey hakkında yorum yapmadan önce adli muayenenin bitmesini beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre adamın giysilerinin bir kısmı başka bir derede bulundu. Polis bunu da doğrulayamıyor ancak polis yetkilisi adamın kaybolması ve ölümüyle ilgili bazı anlaşılmaz durumlar olduğunu ifade etti. Polis yetkilisi ayrıca adamın kaybolması ve ölümüyle ilgili bir şey görmüş olabilecek kişilerden de bilgi almak istediklerini belirtiyor. Şu anda kayıp adam hakkında bilgisi olabilecek kişilerle de görüşüyoruz, tanıklarla görüşüyoruz ifadesi de kullanıldı. Adamın yakınlarına durum hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor deniliyor değerli izleyicilerimiz. İsveç gündeminde yer alan bu haber. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu olay sanıyorum açıklığa kavuşacaktır. Biz de takip ediyoruz. İsveç'ten bizi izleyen vatandaşlarımız için bu haberi paylaşmaya devam edeceğiz.